Mercedes C180 ile birlikteyiz. 2007 yılından beri 2,4 milyondan fazla satan C serisinin yerine bu görmüş olduğunuz otomobil geçti. Omzunda ağır bir yükle pazara giren yeni C serisi bakalım beklentileri ne derecede karşılayabiliyor acaba? Gelin hep birlikte inceleyelim. Yeni C serisi ilk bakışta küçük bir S serisi gibi görünüyor. Bunda küt burunlu ve büyük panjurlu ön tamponun, LED teknolojili ön farların ve arka stop lambalarının büyük payı bulunuyor. Yeni C serisi yerini aldığı modele göre hem daha uzun hem de daha geniş. C serisinin dışı gibi içi de yepyeni. Yani bu aracın içine girdiğiniz zaman diğer Mercedeslerle çok daha farklı olduğunu görebiliyorsunuz. Burada ilk defa S serisinde kullanılan tasarım dili C serisine de entegre edilmiş. Yeni bir direksiyon simidi, yeni göstergeler, yeni klima havalandırma panelleri, onun altında klima düğmeleri ve orta konsol çok farklı bir görünüme sahip. Çünkü burada klasik tipteki kumandalar yerine çok daha yeni farklı kumanda elemanları kullanılıyor. Mercedes kullananlar iyi bilirler. Burada müzik sisteminin sağ tarafında rakamlar yer alır ve yıldız tuşuna bastıktan sonra istediğiniz radyo frekansının numarasını girerek direkt bir şekilde o kanala ulaşabilirsiniz. Ama yeni Mercedes C serisinde böyle bir uygulama yok. Hatta o olmadığı gibi burada kolay ulaşılabilecek 1'den 6'ya veya 1'den 10'a kadar hafıza kanallarına ulaşmak da mümkün değil. Başta da söylediğim gibi tasarım olarak şık ama kullanışlılık olarak bence düşük. Yeni C serisinde bir de ufak bir oyuncak var. Biz hepimiz hemen hemen artık dokunmatik ekranlı telefonlar kullanıyoruz. Mercedes de bu modaya ayak uydurmuş ve normalde bu yuvarlak düğmeyle kumanda ettiğimiz müzik sistemini ve araç ayarlarını burada artık dokunmatik olarak da kumanda edebiliyorsunuz. Açık konuşmak gerekirse ben biraz klasikçiyim. Yani bu araçla 2 gündür birlikteyim. Alışmaya çalışıyorum ve tabii çok kolay olmuyor. O nedenle bu dokunmatik alanı kullanmak yerine onun önündeki yuvarlak düğme vasıtasıyla çok daha rahat bir şekilde kumanda edebiliyorum istediğim alanları. Ama yeni nesil bu dokunmatik alanı belki daha çok beğenecektir, bunu bilemem. Yeni C serisinin içi genel olarak kaliteli. Buradaki yaşam alanına baktığınızda hiçbir sıkıntı yok. Arkada da iyi diz mesafesi sunuluyor. Yetişkinler rahat bir şekilde oturabiliyor. Ama baş mesafesi otomobilin tasarımından dolayı tavan biraz alçaldığı için biraz kısıtlı. 480 litrelik bagaj bu sınıfın beklentilerini karşılayacak hacme sahip. Yeni C180'de bir önceki nesilden de tanıdığımız 1,6 litrelik turbo beslemeli benzinli motor görev yapıyor. 156 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor bu motor. 7 kademeli otomatik şanzımana sahip. Şanzıman otomatik vitesli güncel bütün Mercedes modellerinde olduğu gibi direksiyon kolonunun üstüne yerleştirilmiş. Bu sayede orta konsol şıklığının yanı sıra burada büyük bir alan olması da fonksiyonelliği arttırmış. Motor bu hacim sınıfından beklenecek performansı size sunuyor. 7 kademeli otomatik şanzıman da çok hızlı değil. Yani kıyaslamak gerekirse bence BMW'nin 8 kademeli otomatik şanzımanı sürüş kalitesi ve geçiş hassasiyeti bakımından bence bu şanzımandan daha iyi. Ama bu şanzımanı da isterseniz direksiyonun arkasındaki kollarla manuel olarak kullanabiliyorsunuz. Yeni C serisinde BMW modellerinde olduğu gibi artık sürüş modlarını da seçebiliyorsunuz. Bu Eco, Comfort, Sport, Sport Plus ve Individual olmak üzere toplam 5 tane. Eco tahmin edebileceğiniz gibi ekonomik sürüş için ayarlanmış. Comfort otomobili çalıştırdığınız zaman en optimum sürüşü sunmak için size o ayarları veriyor. Daha performanslı bir sürüş istiyorsanız Sport'u, ondan daha da iyisini istiyorsanız Sport Plus'ı seçebiliyorsunuz. Bu esnalarda şanzımanın geçiş hızı daha hızlanmış oluyor. Gaz tepkileri daha keskinleşiyor. Direksiyonda daha sert bir hal alıyor ve size bu sportifliği yaşatıyor. Individual yani kişisel seçilebilen modda direksiyonun ve şanzımanın modlarını kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Ben bu araçla 2 gündür birlikteyim ve 230 kilometre yol kat ettim. Bunun yine büyük bir çoğunluğu otoyolda gerçekleşti ama şehir içi trafikte de kullandım. Yol bilgisayarında şu anda bana 9,2 litrelik bir tüketim ortalaması gösteriliyor. Bu fena bir değer sayılmaz ama şehir içinde geçirdiğiniz süre artarsa bu yakıt tüketiminin yükselebileceğini de bilmenizde fayda var. C serisinin sürüş karakteri genel anlamda konforlu ve sessiz. Ama yine de engebeli zeminlerden geçtiğiniz zaman süspansiyon biraz tıkırtılı, biraz sesli çalışıyor. Yani C serisinden diğer daha üst Mercedes modellerindeki sürüş konforunu beklemek çok doğru olmaz. Şimdi de C180 ile ufak bir performans testi yapalım. Bakalım, Sport Plus modundayız. Şu anda bir düzlükteyiz, hızlanacağız.
Şu anda 3. vitese attı. 100 ile gidiyoruz. Üst düzey bir performans beklememek lazım ama yine de gaza oturduğunuz zaman turbo beslemeli motor oldukça iyi performans sunuyor. Şu anda 160'a ulaştık, 4. vitesteyiz. ...180... ...190... ...200... Hiç fena değil. Yeni C serisi, S serisini andıran hem iç hem de dış tasarımıyla bence çok dikkat çekici. Geliştirilmiş sürüş özellikleri ve artan malzeme kalitesiyle yeni C serisinin sahip olduğu başarıyı bir adım daha öteye götürebileceği bence işten bile değil. Görüşmek üzere.